Merhaba, Ev Avcısı bugün Söke'nin Bayırdamı köyünde. Burada gerçekten inanılmaz bir manzara var ve çok ilginç evler var. Çok kısacık bahsetmek istiyorum. 50'li 60'lı yıllarda burayı terk etmişler. Bir iki sebebi var benim duyduğum kadarıyla. Bir su sıkıntısı, bir de zeytinle geçiniyormuş buradaki köylüler. Fakat daha sonra aşağıda pamuk daha popüler ve para getiren bir şey olduğu için köylüler buradan aşağıya taşınmışlar. Ve daha sonra da bu köy terk edilmiş ve hemen hemen bütün evler de burada yıkılmış. Fakat daha sonradan bazı entelektüeller ve şehirde yaşayan bazı kişiler diyeyim artık, onlar buradan evleri alıp buradaki evleri restore etmişler ve ortaya harika evler çıkmış. Biz bugün bunlardan bir tanesini gezeceğiz ve çok ilginç bir durum daha. Bu kişi Belçikalı Jean Paul. İsterseniz şimdi o eve geçelim. Merhaba Jean Paul. Bana biraz kendinden bahsedebilir misin? Ben Belçikalıyım. Belçika'da doğdum. Evet. 1948'de. Yaşlı bir insanım ya. Belçika'da doğdum. 1985. O zaman da hiçbir Türkçe konuşamam da. Türkiye'ye geldim. Evet. Tatil için geldim turist olarak. Birkaç ülke gezdim daha önce. Türkiye'de görmedim. Gelmeden önce bir kitap da aldım. Rehber kitabı yerlerini öğrenmek için. Evet. Ondan sonra ilk sefer İzmir'e geldik. Tam fuarın zamanında 1985'te 19 Ağustos fuar vardı. Bilmedik. Hiçbir şey de bilmedik o zaman. Bir gece orada kaldık. Uçakta benim kız arkadaşının arkadaşı vardı. O dedi ki siz nereye gidiyorsunuz? Biz dedik ki ya bilmiyoruz ama Türkiye gezmek isteriz. O dedi ki bize bu akşam da Kuşadası'na gideceğiz. İsterseniz yarın İzmir'den adaya gelsin ve orada konuşalım. Çünkü daha önce geldik. Dedik ki tamam. Böyle yaptık. Ertesi günde Kuşadası'na geldik ve bak şimdi 35 sene sonra burada yerleştim. Kuşadası civarında da gezdik. Biraz da Milli Park'ı gezdik. Efes'i gördük. Özellikle Efes görmek istedim. Çünkü arkeoloji çok seviyorum. Tarih falan da çok seviyorum. Her gün yeni şeylerden şaşırdım ya bu ülkede. Çünkü o kadar güzel bir deniz vardı. O kadar enteresan insanlar. Hem de çok misafirperverlik öğrendim. Çok önemli bir şey Türkler için. Ben çok sevdim ya. Ben zaten bu şarkı gibi bir gördüm, aşık oldum. O zaman da hiçbir Türkçe yok ya. Ben kendime dedim dönüşte bakalım bu dil öğrenmek isterim. Çünkü böyle insanlar ile direkt muhabbet yapmak isterim. Zaten Belçika'ya gelirken akşam kursa gittim. O zamanlar 35-36 yaşındayım. Biraz zor geldi onu öğrenmek için. Ve kendim dedi ya duracağım yoksa bir şey yapmalıyım onun ile. İkinci fikir almak istedim. Kışın yeni yıl tatilinde geldim. Orta Anadolu'da bir yerde, Afyon'da bir yerde de kaldık. O zaman benim aşk daha büyüdü. Daha da tamam o zaman dönüşte devam edelim ve iş arayayım. Ve bir seyahat acentesi için buldum. Türk rehber yanında bir tercüman gerekiyordu. Grup başkanlık yaptım ve o iş o kadar sevdim. Çünkü Türklerden fazla bu ülkede gezdim. Evet. Edirne'den Kars'a kadar, Kaş'tan Hakkari'ye kadar gezmediğim bir yer kalmadı. Bayırdamı köyünde 1996'da
bir arkadaşım vardı. Biz de beraber de başka bir yerde gördük. Eski Doğan Bey. Bir günde bana telefon açtı. O dedi ki Jean-Paul, sana çok ilginç bir yerde buldum. Eski Doğan Bey gibi bir yer dağlarda ama tüccar evler değil. Onlar o kadar büyük değil ama köy evleri. Ama sevineceksin kesinlikle. Ben dedim ki tamam bakalım. Birkaç gün sonra beraber geldik buraya. Dolaştık köy içinde. Senelerden önce gibi aşık oldum bu köyden. Çünkü o kadar sakin bir yer. Hem de satılık evleri vardı burada. Evet. Uygun fiyatlarda. O zaman da Kuşadası'nda Belkop'ta oturdum. Bir binada, dairede. Ben dedim ki yeşillikle doğal yerleri çok seviyorum. Ben dedim ki bir ev alayım. Ne zaman vakit bulursam oraya gidelim, orada kalayım. Tam harebe değil, çatıda duruyordu. Belçika'nın arkadaşı var ya, o böyle işleri çok sever. İlk önce onun için bir ev bulduk ve onun evi yaptık. Sonra onun ev biterken dedim ki şimdi benimkide de başlayalım. Fikirleri orada aldık ya zaten. Mesela bu evde bütün duvarlar sivadan sonra alçı koyuyorlar. Beyaz boyamış. Ama bu duvarların dibinde eski doğal taşta duruyor. Şu tarafında gibi. Evet. İki duvarda böyle. Her şey kaldırdık duvardan. Temizledik ve açık yerlerin biraz da çimento koyduk ve böyle duruyor. Ama çok toz yaptı ya onun bu taşları temizlerken. Çünkü o zaman da şeyde kullanmamış. Çimento falan da kullanmamış. Hepsi toprak vardı içinde. İlk önce bir plan yaptık. Ondan sonra başladık. Mesela bu yerde bir duvar vardı. Burada bir kapı. Burada bir iç havlu vardı ama duvar yok. Sadece bu kapılar orijinal yerde duruyor. Orijinal kapılar. Dışarıdan ya mutfak, eskiden burada bir mutfak vardı. Oturma odası, yatak odası ve ileride küçük bir depo. Bu duvar kaldırdık. Kapı giriş kapı oldu. Burada bir duvar yaptık ama ilk önce çatıdan başladık. Bütün kiremitler kaldırdık. Çünkü eskiden burada bir tavan vardı ve kiremitleri görmedik. Tavan kaldırdık. Ondan sonra kiremitler kaldırdık ve baktık nerede bir marangoz arkadaşı da vardı ya. O kontrol etti. Her şey sağlam oldu. Burada zaten çatı yok. Yeni bir çatı, iç çatı yaptık ve İzolasyon olarak her yerde ahşap ile kapattık. Üstünde izolasyon, üstünde kiremit. Ahşaplarda hepsi kaldı. Sadece bu yeni bir parça. Ama kolonlar orijinal. Üstündeki kapatmak için ahşapta kullandık. O eskiden de yok. Direkt yukarı bakarsan sadece kiremit gözüküyordu. Biz dedik ki ya yazın sıcak oluyor, kışın soğuk oluyor. Ahşap ile kapattık. Üstünde 4 santim izolasyon. Ve üstünde de kiremitte geldi. Soba kullanırken kışın hemen ısıtıyor. Sobada döküm bir soba galiba. Evet. O senelerden önce şeyde buldum. İzmir'de Teksen. O zaman böyle sobalar fazla yoktur. Aradık Teksen'de de bulduk ve içinde taş var ve çok güzel ısıtıyor ya. Evde kullandım. Burada alırken 2 sene önce bu sobada getirdik. Çünkü kışın da buraya kalırsak çok güzel oluyor ya. Hemen ısıtıyor. Bütün evde ısıtıyor. Yerde, döşümde hiçbir şey yok. Bu odada eskiden yaramaz bir çimento, beton yapmışlar ama kırıldı ve kaliteli bir şey değil. Burada zaten sadece toprak, merdivende de topraktan yapmış, kapatmış biraz simento ile ama
her tarafında ya toprak yoksa sadece bu yerde çimento vardı. Onu kaldırdık ve bütün odalarda yerde ahşap oldu. Sadece mutfakta seramik istedim ve biraz da eski tip seramik bulduk. Marangoz tarafından bir mutfak yaparsam o zaman da modern gösterecek ve şeyde ama köy için özel bir şey istedim ve arkadaş ile benim Belçikalı arkadaş ile birkaç yere baktık. Ondan sonra bulduk. Hem de ucuz oluyor hem de ilginç sistem oldu. Açık bir mutfak, en ucuz sonuç hem de aynı zamanda merdiven için her şey aynı fikirden çıktı. Senede bir sefer biraz yağ ile paspas gerekmiyor. Çünkü böyle açık kalsın. Vernik de yok üstünde. Ama böyle iyi oluyor ya. Güzel. Sevdim böyle. Mesela bu masa o bitirdiğin sonra ben dedim ki hangi masa koyayım ya. Kuşadası'nda sanayi sitesinde de birisi buldum. Özel ahşaplar, özel masalarla yapıyordu. Orada model seçtik. Özellikle böyle istedim. Geniş olsun, 2 parçalı ve arada 1 santim de açık kalsın. Çünkü biliyorsun ahşapla çalışıyor yok. Yoksa birden yaparsan yine de bir tarafında açık, bir tarafında kapalı olacak. Ben böyle seviyorum. Bu küçük masada da aynı. Onlara özel yaptık. Mehmet yapmış sanayi sitesinde. Dekorasyon olarak kendim evimde Kuşadası'da eski bir dolap da var. Tokat'ta buldum senelerden önce. Herkes de meraklıyor ya nereden geliyor ama 100 senelikten fazla bir dolap. Ben dedim ki ya bu tipte yapabilirim yoksa biraz kontrast olsun. Bu dolapta Ikea'da bulduk. O çok çağdaş bir dolap ama böyle burada olur. Fazla bir şey olmasın. Burada böyle bir dolap var. Yan tarafında öbür odada da böyle var. Ama burada yakışıyor. Kendim tadına göre devam ettik böyle. Bizde kültür seviyorum. Müzik, sergi, ressamlar, heykeller falan da. Bir günde benim kasap arkadaşın kızı kendisi ressam, resimleri yapıyor ve bir sergiye katlamış. Oradan oraya gittik. Küçük İşler sergisi. İzmir'de. İzmir'de, evet. Adnan Ahmet Saydan Kültür Merkezi'nde. Oraya gittik ve orada küçük şeyleri gördüm, beğendim ya, sevdim. Birkaç tane aldık ve o zaman da denk gelmedi. Bu köyde restore etmedik daha ama restoreden sonra belki bunlar duruyor ya, tam köy için. Bu hindiba öyle mi? Evet, hindiba. Biz bunu bilmiyoruz yani Türkiye'de bulunan bir şey mi? Evet, burada buldum. Türkiye'de bulabilirsin. İstanbul'dan geliyor galiba. İstanbul'dan geliyor. Evet. Peki. Ve böyle pakette de 2 tane böyle satıyorlar. Peki bu nedir? Yemeğin adı ne? Fırından hindiba, beşamel soslu. Beşamel soslu fırında hindiba. Hindibanı kesiyoruz, pişiyoruz. Haşlıyoruz. Haşlıyorum. Evet. Evet. 5 dakika falan, biraz da soğutsun. Sonra hindi et füme. Hindi füme içinde sarıyoruz. Okay. Bir tencere içinde gidecek. Üstünde beşamel sos. Beşamel sos. Beşamel sosu peynirle mi karıştırıyorsun?
Yoksa üstüne... Peynirli olabilir, sade olabilir, fark etmez. Tamam. Üstüne biraz da galeta unu, biraz da tereyağı üstünde. Güzel. Ondan sonra fırına gider. Harika. Yarım saat fırında kalacak ve Bu hazır yani tipik olacak. bir Belçika yemeği midir? Evet, bizde çok meşhur. Harika. Ben hiç yemedim. Çok da merak ediyorum gerçekten. Onun hem de kolay hem de Lezzetli yani. evet, hindi bulamıyorsan pirasının beyazı kullanabilirsin. Sadece beyaz var. Pırasanın beyaz kısmını. Evet. Benziyorlar mı birbirlerine bunlar? Benziyor ama biraz daha farklı bir tadı var. Tabii. Çünkü pırasa soğan ailesinden, bu belki Evet. marul ailesinden falan öyle bir şey benziyor. Ya da Evet. lahana belki falan. Ona Evet. benzer bir şey. Doğru. Sen aslında tabii şunu da söylemek lazım. Belki biraz sonra Atilla da soracaktır ama sen bir aşçı değilsin. Aşçı değilim ama aşçılık yapmak çok seviyorum. Seviyorsun. Harika. Yok. Benim gerçek rehber değilim çünkü Türk vatandaş değilim. Ama senelerde, 30 senede Türkiye'nin her tarafına gezdim. Bravo. Yemekleri yedim. Öğrendin mi Türkçe Öğrendim. yemekleri? O da öğrendim. Hemen hemen Türkleştin bir anlamda diye düşünmek lazım. Bir de bizim köydesin. Türk değilim ama Türkiye'liyim. Şahane. Biz kendimize göre duyduğumuz kadarıyla söylüyoruz. Dünyanın en önemli mutfaklarından biri diye duyuyoruz ama bunu biz kendi kendimize uyduruyor da olabiliriz, bilmiyorum. Sen de gerçekten böyle çok özel bir yeri olduğunu düşünüyor musun, yoksa yani bir mutfak işte mi diyoruz? Yok, Türkiye'nin mutfağı meşhur zaten Meşhur. dünyada. Neden meşhur? Çünkü her şey taze kullanıyorlar. Bahçeden gelen zepseler, etler falan da fazla sos ve baharat falan da fazla gerekmiyor. Çünkü tadı zepselerden, etten geliyor. Ha. Bak, o kadar kolay oldu. Okay. Üstünde Sadece yağ koydun ve kendisini koydun. Evet. Koymayacak mısın? su gerekmiyor. Gerekmiyor. Çünkü Biraz- kendisi var zaten. Tuz Okay. ve biraz karabiber. Fakat Jean-Paul, böyle ben bu mutfakları, yani ada mutfakları çok seviyorum. Çok hem pratik hem de çok sosyal oluyor. Hem Evet. karşılıklı konuşabiliyorsun. bilmem ne. Evet. Geniş bir şey var, yer Evet. var kullanabilmek için. Eskiden hep Evet, doğru. arkadaşlar gösteriyor ama şu anda böyle daha kolay. Buraya gelirken bu 1996'da aldım ya. O zaman burada oturanlar vardı ama benim tanımadım. Arada gezdim, dolaştım burada. Onlar benim davet ettiler ve dediler istersen de otursun, bir çay içelim. Sen nerelisin? Ne yapıyorsun? Neden bu köye geldin? Ben de ki arkadaşım ile geldim ve arkadaşım ev almış burada. Onundan. Onu tanıyoruz ya. Zaten bu Hasan Gönül falan, bu Konyalı, o almış bu ev. Ben söylemedim. Onların şeyden kesmek istemedim. Ben kendim üzerime almadım daha ama ben satın aldım bu ev. Ama fark etmez. O zaman da bu günlük odası, burada bir şömine de vardı, bir soba ve biz yerde oturduk yastık üstünde. Sadece bunun da vardı, duruyordu. Onlar da. Ve sonra dedim ki bu yeşil boya hiç beğenmedim. Kaldırdım. Ne kadar mümkünse kaldırdım. Ondan sonra böyle beyaz boya koydum. Tiner ile kaldırdım. Biraz da
bu efekt olarak eskisi kalsın ama biraz daha temiz görsün. Ve yatak olarak yapmak istedim. Oradan orijinal kaldı. Ön tarafında bir sandık gibi bir şey de yaptık. Ondan yatak o kadar yüksek oldu. Ama onun bozulmasını hiç istemedim. Ondan böyle oldu. Girişlere bakarsan onlar hepsi tavanı kaldırdık. Çünkü göstermek istedim. Çünkü o ilginç bir iş. Evet, hem böylelikle daha geniş ve ferah gözüküyor. Evet. Ama bazen insanlar neden bitirmedin daha, neden tavana koymadın soruyorlar. Ben dedim ki benim için bitti zaten. Çünkü onun göstermek istediğim, onu çok seviyorum. Eskiden bu demirler var ya, her pencere önünde böyle bir demirler vardı. Biz hepsi kestik ve basit bir sistemde kullandığım ya, perdeler için. Hapishane gibi kaldı yani. Ben sevmedim. Evet. Zaten insanlara güveniyorum. Ne yapsınlar ya burada? Onunla demirleri kestik ve atmak istemedim. Dedi ki bak, orijinal sistem perdeler için. Bu ikinci yatak oda. Burada bütün ahşapların orijinal durdu. Bulmak istemedim çünkü eskiden Anadolu turları yaparken gördüm böyle eski evler. Mesela bizim için bir dolap olarak, onlar için bir banyo. Çünkü içinde her şey de duruyor. Demek ki banyo yapmak istersen içinde gidiyorsun. 2 kova, birisi soğuk, birisi sıcak su. Küçük bir tabure olarak ve içine gidiyorsun. Soğuk su, sıcak su, üstüne alırsan, yıkanıyorsan. Havlu da almışlar ve çıkarken havlu giydiler. Ama onlar orijinal banyolar. Her odada vardı böyle. Çalıştık onun üstüne ve mat bir vernik kullandık ya, parlama. İlaç koyduk ya, kurt gitmesin nem karşısına falan da. Ondan sonra mat bir vernik böyle orijinal duruyor. Bu yatak odası içinde bir oturma. Eskiden kilimler, yataklar burada koydular. Bu aynı ressamdan İlayda yapmış 2 tane. İlayda. Bu Arife. Onun kocası yapmış. Bilmeden aldık ama renkler olarak yakışıyordu bu üçlü. Burada koyduk. Bunlar ilginç. Çünkü bu ev sadece benim için de yapmadım. Misafirler çağırıyoruz. Kim gelirse ve onun karşısında bir şey olmuyorsa bir şişe açıyoruz. Hepsi yerli şarap olarak. Ya Yedi Bilgeler'den, yoksa İsa Bey'den, yoksa Lucia Arkas'tan ayrancılarda. Ve şişe hatıra olarak bırakıyoruz sonra. Burası ya küçük depo, yoksa çamaşırhane falan da onunla bu şömine yapmışlar burada, kazanda. Duvarlarda aynı sistemde Sivadana kaldırdık ve çünkü böyle daha orijinal gözüküyor. Biz onunla bir banyo yaptık. Duvar burada durdu. Burada bir köşe ve böyle bu orijinal duvar. Burada çok ince bir tane vardı. Çünkü sadece depo olarak, hiç kimse yaşamadı burada ama depo olarak çamaşırhane. Zaten bu pencere de orijinal. O ilave yapmışlar galiba. Büyük ihtimal. Çünkü neden bu pencere ev içinde de duruyor? Ayrı bir banyo, ayrı bir yerde bir banyo istedik. Çünkü 2 yatak oda var ya. Yoksa misafir gelirse dışarıdan gelenlere burada tuvalette elleri yıkabilir. Kendimiz bunun kullanıyoruz. Bu misafirler için. Bu fikir bir günde gördüm. Ürdün'e gezerken, tuvalet giderken lavabolarda böyle duruyordu ve eski ahşap üstünde yapmışlar. Ben dedim ki o iyi olacak ya. Çünkü orijinal bir şey. Evet. Mesela askılarda orada sandalye. Çok orijinal. Büyüklerde bak, burada banyo alırken küçük askılar. Odan da Ikea'dan buldum. Dışarı çıktık çünkü duvar belki bilmiyorsun ama biz de dışarıda yaşamak çok seviyoruz. Ev önemli ama evin dışarısı da o da önemli bizim için. Bir teras yaptık evin önünde. Öğlen yemeği, akşam yemeği, sabahtan kahvaltı, akşam yemeği kadar burada alıyoruz. Ben düşündüm, burada bir mangal yapalım. Ama yanında bir ve şömine de vardı. Bilmiyorum ki neden yapmışlar burada. Üstünde ahşaptan bir de vardı. Yapmak için, bulaşık yıkamak için. Ondan. Ama bir oluk bulmadık ve ev alırken 96'da
bu bulaşık yerine orada. Oradan ama bozulmak istemedim. Kalsın dedim. Bilmiyorum neden böyle oldu. O da Anadolu'da turlar yaparken buldum. Eskiden köy evlerinde de su yok. Herhangi bir misafir gelirse ilk iş elleri yıkaması gerekiyor. Oradan ona da girişte de takıldım. Çünkü orijinal bir şey ya. Biz de size çok teşekkür ederim. Ruhu evler için programı ben de çok severim. Bir nasıl diyebilirim ya, bir ruhu var ya bu evde, başka nasıl diyebilirim ya. I love it that you came to visit my house because in this house I could put my soul, and for this it's very important. There was no pushing behind me. I could do whatever I wanted, and I made it from the outside. It's like a village house, any other village house. I wanted to keep it, the atmosphere in the village. I didn't want to change it. Inside, I could do my own thing, and I put completely my soul in it. And I'm glad that you love my house, and you're always welcome.